Efendim. Aldığı gibi kaçacaktı. %99. Arkamdan geçene bak şimdi. Şimdi buranın kapalı çarşısına yürüyeceğim. Yaklaşık yarım saat 40 dakika bir yürüyüş yolculuğum var. Tam olarak bulunduğum nokta Tahrir Meydanı'na sadece 5 dakika yürüme mesafesinde. Az önce yerde 100 pound buldum arkadaşlar. 100 pound'a neler yapabilirsiniz hemen size özetliyorum şu ana kadar yaptıklarımdan. 15 pound'a falafel yedim. 15 pound'a çay içtim. 30 pound. 1 pound'a ekmek yedim. 31 pound. Ve 10 pound'a da su almıştım. 41 pound. Kaldı 59 pound. Yerde bulduğum 100 pound'tan 59 pound para kaldı. Daha 59 pound'a yiyip içeceğim. Ve günü bedavaya getireceğim. Yerde bulduğum 100 pound'la. Videonun başlığını şöyle de yapabilirim. Yerde bulduğum 100 pound ile Kahire'de neler yapabiliriz? Şu anda Kahire'nin en kalabalık yerine gidiyorum. Bir Mısır çarşısı tarzında bir yere gidiyorum arkadaşlar. Her yerde polis var. Kamerayı kapatacağım. Polis konusunda beni çok uyardılar. Birçok YouTuber arkadaş polis görürseniz kamerayı kapatın, sıkıntı oluyor gibilerinden şeyler yazmışlar. Ben de polis gördüğümde kamerayı aşağı indiriyorum. Herhangi bir sorun yaşamamak için. Henüz bir sorun yaşamadım. Kapalı çarşı demiştim. Han El Halili'ye gidiyorum. 40 dakika bir yürüme mesafem var. Aynı zamanda da Kahire sokaklarını gezmeye devam ediyorum. Burada da ne gördüm bakın. Martı. Burada da martı tarzında uygulamalar varmış demek ki. Kahire'de. Bakın gerçekten şu binaların renkleri böyle sarı olması da acayip bir hava katıyor şehre. 100 pound'a neler yapılır turumuz devam ediyor. Bir 10 dakikadır yürüyorum. Şehrin caddeleri gerçekten çok geniş. Kaldırımlar da çok geniş. Meydanların neredeyse hepsinde bir heykel var böyle. Bakın yine burada da bir heykel var. Hepsinin tabii ayrı bir anlamı vardır mutlaka. Arabalarımızda Tofaş tarzında. Araba markası Tofaş var, Hyundai var, Volkswagen var. Ülkemizden pek farkı yok buradaki arabaların. Marka konusunda, model konusunda. Yolum böyle dümdüz devam ediyor. 3 kilometre daha yolum var. Allah yardımcısı olsun karşıdan gelenin de. Selamünaleyküm. Bakın neredeyse her köşe başında böyle insanlar var. Böyle sokakta kalıyorlar muhtemelen ya da günün her saati dileniyorlar. Kahire sokaklarını ilk günden adım adım geziyoruz. Kahire'deki ilk izlenimlerimi size aktarıyorum. Tek başına gezen biri olarak kimseden de yardım almıyorum. Kimseye bir soru sormamaya çalışıyorum mümkün olunca. İnternetim var. İnternetten bakıyorum genelde çoğu şeyi. İnternetten araştırma yapıyorum. Artık günümüzde tek başına gezmek de kolaylaştı. Çünkü internet olduğunda her sorunuza cevap veren uygulamalar var. Nerede ne yenir, ne yapılır hemen anında cevap alabiliyorsunuz. Çok da zor olmuyor. Bakın trafik gerçekten her böyle meydanda, köşede bir trafik oluyor. Ve çok güzel bir camiye denk geldim burada. Camilerin mimarisi gerçekten burada çok hoş. Hemen bakalım ne camisiymiş. Bakın internet dedim. Her şeyi bulabiliyoruz dedim. Al-Kakhiya Mosque diye geçiyor. Al-Kakhiya Cami. Bulunduğum yerde Attaba Meydanı olarak geçiyormuş. 1734 yılında yapılmış bu cami. Prens Osman Kathuda El Kazduli tarafından
yapılmış. Kathuda'nın anlamı da vali veya prensin temsilcisi anlamına geliyormuş arkadaşlar. Daha sonra kelime kökeni kahya olarak değiştirilmiş. Yani kahya yaptırmış bu camiyi. Hemen caminin yanında da böyle bir seyyar satıcı var. Pazarlık yapılıyor muhtemelen. Mısır'da pazarlık çok yaygın. Bakalım neye benziyor bu? Tatlı gibi bir şey. Selamünaleyküm. Hello, hello. Hello. What is it, my friend? Do you speak English? No, no. No speak English. Okay. Hasan, Hasan. 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 Ha. Honey, honey. 200. 200 for one paket. Okay, şükran. Yolumuzda şuradan sağdan devam ediyor. Trafik polisi de var ama bilmiyorum ne işe yarıyor bu trafik polisi. Şuradan geçelim. Bakın bu da trafik polisinin kulübesi muhtemelen. Sandalyesi var. Evet, bir meydana daha geldim hemen. Valla burası meydanlar şehri gibi bir yer. Adım başı meydan var. Opera Meydanı olarak geçiyor. Bulunduğum meydan da Opera Meydanı ismi. Yine şehrin muhtemelen kahramanlarından birinin heykeli orada. Sonunda hava ısındı ve güneş sıcaklığını göstermeye başladı. Ocak ayının ikinci haftası. Havaalanında birisiyle konuştum. En güzel zamanda geldin dedi Mısır'a. Yazın felaket sıcak, kışında çok gezilmiyormuş. Şu anda en güzel dönemlerinden bir tanesiymiş. Burada güvercin besleme kültürü yaygın arkadaşlar. Güvercinlerin önünde mutlaka yem oluyor. Hatta az önce yolda yürürken kapı önünde bile güvercinlere yem koymuş birisi mesela. İş yerinin önünde. Şu karşı duvarda komple güvercin. Orasını mesken tutmuşlar. Bu meydana Opera Meydanı denmesinin sebebi de arkadaşlar arkadaki yapı eskiden opera binasıymış. İsmi Hidiv Opera Binası olarak geçiyor. İtalyan mimar Pierotti Avoscani tarafından tasarlanmış. Eskiden bu bina ahşapmış. Dünyada eşi benzeri olmayan bir şahesermiş aslında. 850 kişilik oturma kapasitesi varmış binanın. Ama yıkılmış. Yıkıldıktan sonra da Kahire yeni opera binasını 1988'de açmış. Yani şu binanın yerine ahşap opera binası varmış. 1988'de de bu yapılmış. Bu heykel ise İbrahim Paşa heykeli. İbrahim Paşa da Mısır tarihinde önemli bir yere sahip. Kahire'nin en önemli ve en hareketli meydanlarından bir tanesiymiş burası aynı zamanda. İbrahim Paşa 1805'ten beri Mısır hükümdarı ve modern devletin kurucusu olan Muhammed Ali Paşa'nın oğluymuş arkadaşlar. İbrahim Paşa askeri hünerleri, sayısız zaferlerle sonuçlanan savaşlar ve üstün askeri gücüyle tanınıyormuş. Mısır tarihinde de önemli bir yer edinmiş heykeli olan İbrahim Paşa. Buradan opera binasının yanından dümdüz devam ediyoruz ve Mısır'ın en büyük çarşısına yol alıyoruz. Mısır'da ayrıca birçok kedi var. Çoğu insan kedi bakıyor. Bakın ablamız da kediye yiyecek vermiş. Bu sol taraf ise metro gidişi gibi gözüküyor. Belki de alt geçitte ama şu anda kapalı. Önde kediler oturuyor. Selamünaleyküm. How are you? I am fine, and you? I'm fine too. What's Where are you from? I am from Turkey. Wow. Selamünaleyküm. Turkey Muslim. Oh. Elhamdülillah. Efendim. 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 You can sit. Oh, thank you. I will go to bazaar, big bazaar. Big Bazaar. Yes. Big Bazaar in Ataba. Yeah, yeah. Okay. If you need anything, we are your brother. Thank you so much. We are brothers. Thank you so much. Meydanda Muhammed Türk olduğumu görünce bakın nasıl muhabbet etti benimle. Türkiye'yi seviyorlar arkadaşlar. Mısır halkı da Türkiye'yi seviyor. Özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı seviyorlar. Selamünaleyküm. How are you? I am fine, and you? Fine, yeah. Super. Thank you so much. What's your name? Ehad. Ehad? Yes. Gel diyor seni fotoğraf çekeyim diyor da hiç gerek yok arkadaşlar. Bakın burada yeni yıl kutlamışlar. Noel ağacı var. Evet, buralarda işin rengi biraz değişti. Biraz daha
Böyle farklı kesimden insanlar var bu bölgede. Şuradan bir çıkalım. Dümdüz devam edeceğiz. Evet. Evet, bayağı farklı kesimde insanlar var. Yanında da heybetli bir bina var. O binada itfaiye binasıymış arkadaşlar. İtfaiye araçları burada. Bakın gideceğim yön sağda arkadaşlar. Yolum sağdan devam ediyor. Fakat şurada solda da büyük bir pazar alanı var. Yerel halkın kurduğu büyük bir pazar var. Oraya da bakmak istiyorum. Böyle gözümün ucuyla oraya bakacağım şimdi. Ama felaket bir kaos var. Felaket bir insan kalabalığı var. Yani çok da büyük değilmiş ama şöyle tezgahlar var arkadaşlar. Tekstil ürünleri, aklınıza gelebilecek her şeyi var. Ayakkabısından, yorganından, battaniyeye kadar. Gürültü zaten duyuyorsunuz. Şu anda mikrofon takılı olduğu için gürültü size filtreli geliyor. Gerçek gürültü yok. Sizin duyduğunuz ama ben burada felaket bir gürültü duyuyorum. Abim malını temizliyor tozdan, topraktan. Bu cadde böyle gidiyor. Ben diğer sokaktan yoluma devam edeceğim. Evet, işte Kahire'de gerçek hayat böyle arkadaşlar. Mısır denince akla ilk gelen şey herkesin bildiği gibi piramit. Ama piramidin arka sokakları, piramidin arkası böyle. Bakın burada kuyumcu var. Oo, minibüsü görmedim. Felaket yakınından geçti. Allah'tan çarpmadı. Daha ilk günden sakat kalmadık burada. Ya bir ülke bu kadar mı gelişmez arkadaşlar? Sıfır ya. Aramızda Türkiye ile arasında muhtemelen bu ülkenin en az 50 sene var. Hatta 50 sene önce bile bu kadar bir pislik yoktu Türkiye'de. Gözüme toz da kaçtı. Toz, toprak. Zaten koku da değişti. Ortamdaki koku da pislik kokmaya başladı arkadaşlar. Bakın etraf full satıcı. En son bu manzarayı Filipinler'de görmüştüm. Filipinlerin başkenti Manila'da şahit olmuştum. YouTube kanalımda var. Manila'nın görülmeyen yüzü diye, Filipinlerin görülmeyen yüzü diye bir videom var. Oradan videoma da bakabilirsiniz. Hatta aynısıydı yani, o da öyle bir köprü altında kalıyordu o sokak, o mahalle. Sistem aynıydı arkadaşlar. Filipinlerle aramızda pek bir fark yok. Burasının arasında pek bir fark yok. Evet, Mısır'ın en büyük çarşısına giderken zaten gelmiş bile olduk. 1,5 kilometre daha yolum var. Bakın taksi bile ne kadar eski. Bizim Serçe diye tabir ettiğimiz bir araba Lada. Açıkçası ilk günden bu kadar uzun bir video çekmeyi düşünmüyordum. İlk videomun bu kadar uzun olacağını düşünmüyordum. Ama hızımı alamadım ve gerçek hayata kendimi attım. Turistik olmayan bir bölgeye gelmek istedim. Yerel halkı görmek istedim. Bu neymiş ya? Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. What is it? Name?
Can I try one? One try. Arkadaşlar bunun ismini hatırlamıyorum. Hatırlayan varsa yazsın. Bizim ülkemizde satılıyor bu. Hatta Migros'larda satılıyor. Felaket pahalı. Ekşi bir tadı var. Ama mükemmel. Bro helal. Şükran, şükran. Hakkını helal et dedim. Teşekkür ettim. Adı aklıma gelmedi gerçekten. Bir şey çileği miydi bu? İsmini bilen varsa yazsın yorum arkadaşlar. Bitirdin de güzeldi tadı, ekşi. Ve ne yapıyoruz? Çöpümüzü de çöp kutusuna atmayı unutmuyoruz. Adam bile teşekkür etti çöpü kovaya attığım için, kafasına yedi. Üstten arabaların sesi geliyor, altta pazarcıların gürültüsü. Bakın 25 pound'a parfüm satıyor abi. Hello my friend, how are you? Good. Hello. What's your name? Ayo, Mas. Mas. Ah. Ehat. Brin. İspanya. No. Kroatya. No. Ne? Say me more. Belçika. No, Muslim. I am Muslim. Muslim. Yes. Suri. No. Türkiye. Türkiye. Yes. Yes. Selamünaleyküm my friend. Nice to meet you. Thank you so much. Thank you. Bye bye. Hello brother. How are you? I'm fine, thank you. I'm fine. What's your name? Can we speak? No. You don't know English? Little. Okay. Have a nice day. Selamünaleyküm. Utandı. Evet. Yani yolda yürümeye yer sadece şurası var. Valla bakın ne kadar hareketli bir sokak. Abim burada poğaça satıyor, börek satıyor. Sıkma mandalina. Selamünaleyküm. Orange ha? Where is coming from? Egypt orange. As orange? From Egypt. No, no, no. No, no, no. How much? How much? 60. Okay. Şükran, şükran. 60 pound dedi. Anlamadım. Yani 60 sene alınacak bir rakam değildi bence. Öyle düşünüp söyledi çünkü rakamı. Bakın burada yine güzel bir cami var arkadaşlar. Camilerin mimarisi gerçekten çok hoşuma gitti. Camide öyle. Aslında buraya gelmeden önce 3-5 kelime Arapça öğrenmeniz çok büyük avantaj sağlayabilir. Sayıları, rakamları falan Arapça bilen için gerçekten çok kolay bir ülke olur. Oha trafiğe bak abi. Arkamdan geçene bak şimdi. Kafamın üstüne ekmek geçti yemin ediyorum. Diğer yanda tüpler. Ben buradan karşıya geçeceğim de nasıl geçeceğim?
ve Han El Hilali bölgesine çok yaklaştım. Burada yol sola kıvrılıyor. İş yerleri de başlıyor. 750 metre kadar daha bir yolum var ama burada zaten alışveriş yerleri başladı arkadaşlar. Sağlı sollu. Bakın. Baharatlardan başladı. Kuru kayısısından kuru yemişçi. Bu girdiğim sokak komple kuru yemişçi arkadaşlar. Kuru bakliyatlar. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Bakın en çok kuru üzüm ön planda burada. Evet, bu komple sokak baharatçı. Çuval çuval baharatlar var ve ara sokağa doğru sola kıvrılıyor. Ayıp olmasın diye kamerayı biraz geriye çektim. Çok göze batırmamaya çalışıyorum kamerada. Bakın arkadaşlar içerisine şu dükkanın içine bakalım bir. Milyon çeşit kuru bakliyat, kuru... Selamünaleyküm. Neredeyse her dükkanda da Kur'an okunuyor. Belki de şarkıda ama bence Kur'an okunuyor arkadaşlar. Bakın sıfır turist. Benden başka turist yok. Ve her geçen de bana bakıyor zaten. Bunun burada ne işi var diye. Selamünaleyküm. Hiçbirine fiyat yazmıyor. Keşke fiyat yazsa üstünde de. Buradaki halk da çok İngilizce bilmiyor burada yaşayanlar. O yüzden size fiyat bilgisi veremiyorum herhangi bir ürünün. Bakın hurmalara. Hepsi farklı çeşit. Selamünaleyküm. 2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 25 çeşit hurma var burada nereden baksanız. Hurma ha? Medine hurma. Ecip hurma. Abimin dişi kırılacak açarken onu bakın nasıl ne kadar zorlukla açtı. Ha no thank you. Şükran. Şükran. Ağzıyla açtı onu. Thank you. Okay. Yeah, number one. Number one. Yeah, here, look. Felaket sert bir şey bu arkadaşlar. Aywa. Look. Here, look. Good. Ha, okay. Şükran. You know how much? Thank you. Adam dişiyle kopardı onu. Sonra bana verdi yiyeyim diye. Gayet hijyenik ürünler satılıyor gördüğünüz gibi. Evet, oturmaya bir yer bulursam burada biraz oturmak istiyorum. Yarım saati geçti. Yürüyorum burada. Selamünaleyküm. How are you? Good. Are you good? Yeah. What is it? Parfüm? It's perfume, yeah. Oh, parfüm. Okay. Have a nice day. Parfüm satıyormuş arkadaş. Şöyle bir kafe tarzı bir yer bulursam oturacağım bir 5 dakika. Kahve içeceğim, bir soluklanacağım ve yürüyüşe devam edeceğim. İşte aradığım kafe şu soldaki kafe olabilir belki. Aynen öyle. Tuvalet diye de asmışlar. Menü istedim arkadaşlar. Fiyat yüksek değilse şurada oturacağım.
bir soluklanacağım. Tam da böyle merkezi bir noktadayım. No sugar. Arkadaşlar nargilenin fiyatı 190 TL. Kahvenin fiyatı da yaklaşık 90 Türk lirası civarı, 100 pound. Zaten yolda 100 pound bulmuştum ben. Kahveyi bedavaya getirdim. Yoruldum. Gerçekten yoruldum. Şöyle bir yerde oturacağım biraz. Daha sonra devam edeceğim. Kahve gelene kadar bir lavaboya girip çıkayım. Kahve geldi. Kahve Türk kahvesi yapmış. Tabii ben orada bakmadım hiç. Kahve yazıyordu sadece. Muhtemelen kumda pişiriyorlar bunu. Şimdi tadına bakacağım. Tadı da biraz farklı tabii ama çok bir fark yok. Şöyle örnek verebilirim kahvedeki farkı. Mehmet Efendi ile Abdullah Efendi BİM'de satılan, ikisi arasında bir fark olur ya, onun gibi bir fark var. Daha değişik tabii tadı. Güzel, kötü değil. Şimdi kahvemi içeceğim ve yolculuğumuz devam edecek. Biraz burada soluklanacağım. Tabii burası biraz lüks bir yer. Gittiğim o kıraathane gibi değil. O kıraathanede belki 25 Mısır pounduydu kahve. Fakat burada 100 Mısır poundu. Ama mecburdum, gerçekten yoruldum. Kahvemi içip yola devam edeceğiz. Oturduğum yerde son ses müzik açtılar burada. Kapı önünde hoparlör vardı. Kahvem de bitmişti zaten. Artık kalkıyorum buradan. Ve pazara da yaklaştım zaten. Çok acayip ortamlar var burada ya. Vallahi çok farklı bir dünyadayım şu an. Daha önce böyle bir dünya görmedim. Ve karşıdaki caminin ismi de Al-Hazar Camii'ymiş arkadaşlar. 970 yılından beri ayakta bu cami. Mısır'ın ilk cami olma özelliğini taşıyor. Camiyi daha yakından görmek isterdim fakat karşıya geçmem gerekiyor. Onun için de ekstra vakit ayırmam gerekiyor. Kahire'de daha 2 günüm var. Buraya gelmeye çalışacağım. Fakat şu bir gerçek, cami gerçekten uzaktan da mükemmel gözüküyor. Çok değişik bir mimarisi var ülkemizdeki camilere göre. Ve ben de pazara geldim. Pazarın girişinde güvenlik önlemleri sıkı. Pazara girerken kaydı durduracağım. Pazarın içinde devam edeceğim arkadaşlar. Ve pazara girdim. Burası Han El Hilali mi dedim. Kapıdaki görevli evet dedi. Hoş geldin dedi. Direkt kapıyı açtı bana, hatta büyük kapıyı açtı. Hiç güvenlikten bile sokmadı adam beni. Yanımdaki cami de şu gördüğünüz büyük cami Al Emem El Hüseyin olarak geçiyor arkadaşlar. İlk olarak 12. yüzyılda inşa edilmiş. Daha sonra 18. yüzyılda yeniden yapılmış. Caminin içinde Peygamber Efendimizin torunu Hazreti Hüseyin'in mübarek başının yer aldığı inanılan bir türbe. Yani türbe varmış caminin içinde. Peygamber Efendimizin torununa ait. Hatta şöyle gösterebilirim size telefondan, ben de bakıyorum. Öyle bir türbe mevcutmuş arkadaşlar cami içinde. Bu yüzden burası da önemli bir yermiş. Evet, yüksek güvenlik önlemleri var. Köşe başında da polisler vardı. Burada da polisler var. Mısır'daki Müslümanlar burayı akın akın ziyaret ediyormuş. Onu da anladım. Çok kalabalık bir yer. Evet, pasajdan ziyade burada cami ön plana çıkmış bu bölgede. Birçok insan camiyi görmeye geliyor, camiye geliyor arkadaşlar. Tabii yabancı turistler de gelmiş. Çok az da olsa yabancı turistler de var burada. Ve bu yolda 1-1,5 kilometre devam ediyor. Yine aslında aynı alandayız. Ve ben de yavaş yavaş zaten videomun sonuna geliyorum. Bugünlük bu kadar yeter diyoruz. Mısır Kahire'de ilk günüm çok renkli ve dolu dolu geçti. Yorucu bir gündü. İnanın sıfır uykuyla geziyorum. 24 saati geçti, gözüme uyku girmedi. Bir de burası böyle labirent gibi, onu da anladım. Sağdan da yol devam ediyordu. Şimdi sola saptım. Bu yolda muhtemelen ana caddeye çıkacak. Bakın arkadaşlar, Mısır'da nargile kültürü. Zaten neredeyse her sokakta bir nargileci görmüştüm.
Burada da nargileci dükkanı, tütüncü hatta. Selamünaleyküm. Evet, bu bölgenin her giriş noktasında polisler duruyor. Hostelime 30 dakikalık bir yürüyüş mesafesi kadar uzarım. 30 dakika az önce geçtiğim yollardan geçeceğim ve artık dinlenişe geçeceğim. 2 gün sonra da bir sonraki videom yerinde olacak. Kahire'yi gezmeye tam gaz devam edeceğiz. Mısır'ı gezmeye. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli. Destek de çok basit. Kanala abone olmak ve videoyu beğenmek ve tabii ki yorum da arkadaşlar. Merak ettiğiniz, soracağınız bir şey olabilir, ilginizi çeken bir şey olabilir. Yorumlarda buluşalım. Her yorumunuza da cevap veriyor olacağım. Yolculuğum başladı. Otele dönüş yolculuğum. Saat de zaten 11.30, 12'de otel bana kapısını açacaktı. Yarım saat sonra otelde olacağım. Artık dinlenişe geçeceğim. Şu bir gerçek, dolandırılma konusunda çok uyarılar vardı. Buraya gelmeden önce izlediğim çoğu videoda en çok dolandırılmaya dikkat çekmişler. Ve pazarlık yapın diyorlardı bir şey alırken. Aslında çok ona da gerek yok. Menüsü olmayan bir yerden ya da fiyat listesi olmayan bir yerden bir şey almanıza gerek yok arkadaşlar. Kural çok basit. Dünyanın her yerinde bu geçerli. Yani Mısır'ı böyle çok kötülemeye gerek yok. Yok dolandırıcılar, yok şey. Evet, her ülkede oluyor bu. Maalesef bizim ülkemizde de oluyor bu tarz şeyler. Fakat buradaki insanlar da biraz dozunu yükseltmiş bu işin. Gelen turistler de rahatsız olmaya başlamış. Bu da normal bir şey. Çünkü insanlığın halini gördünüz. Nasıl yaşıyorlar. Bizim için değerli olmayan bir para onlar için çok değerli olabiliyor. Bakın gençler, selamlaşın. Hello my friend. How are you? How are you? I'm good. Selamünaleyküm. Thank you. Apple Watch. Saat dikkat edin. شوفها هنا He? هلبسها هنا شوفها اقلعها هنا شوفها Ha, no no. اشوفها No. هنا Deneyim diyor da gerek yok. اشوف بقى كده Thank you, bye bye. هات الجيب Thank you. Türkiye. Çocuk saati deneyim diyor. Aldığı gibi kaçacaktı. %99 kayışını çıkarmaya çalıştı. Dozunu ayarlamak lazım buradaki insanlarla muhabbet ederken. Muhabbetin dozunu kaçırmamak lazım. Bu da biraz tabii tecrübe. Ben daha önce bu tecrübeyi yaşadım. Diğer ülkelerde, özellikle Filipinler'de bu tarz tecrübeyi yaşadım arkadaşlar. Bu konuda dikkatliyim. Daha önce çok tecrübe yaşamamış arkadaşlarıma böyle tek başına benim gibi gelmesini kesinlikle tavsiye etmiyorum. Yaptığım iş ağır şanlı bir iş değil. Çok cesaret isteyen bir şey değil. Ama dediğim gibi sadece biraz tecrübeniz olması gerekiyor arkadaşlar. Bakın gördüğünüz olay çok basit. Küçücük bir iyi niyetinizde çok pahalıya patlayabilirdi bazı şeyler. Mümkün oldukça size yaşadıklarımı aktarmaya devam edeceğim. Burada gördüklerimi, insanların nasıl yaşadığını takipte kalalım. Bir sonraki video için de bildirimleri açalım arkadaşlar. Ve hostelime geri döndüm arkadaşlar. Hostelin odasına da yerleştim hatta. Kaldığım odayı şöyle göstereyim size. 370 lira gecelik. Şurada yatacağım. 2, 4, 6 yataklı bir yer. Perdeli. Şuradan da balkonuna çıkıyoruz. Balkonda böyle